Herkese selamlar, ben Emre. Bugün yine bir inceleme videosuyla karşınızdayım. Bugün inceleyeceğimiz cihaz Tenda AC5 versiyon 3 model numaralı bir router cihazı. Dilerseniz hemen incelemeye geçelim. Evet arkadaşlar, ürünümüz bu. Gördüğünüz gibi gerçekten çok şık bir tasarıma sahip bu ürün. Bu üründe toplam 4 adet anten bulunuyor. Bu antenlerin her biri 6 dB'lik antenlerdir. Yani ev içi kullanımlarınızda ciddi anlamda yüksek bir performans alabilirsiniz. Yani birçok noktada sinyal problemi yaşıyorsanız bu problemi bu cihazla çözebilirsiniz. Cihazda toplam 4 adet Ethernet girişi bulunuyor. Bunlardan 3 tanesi LAN portu, bir tanesi de WAN portudur. Aynı zamanda hemen portların yanında bir buton göreceksiniz. Bu buton hem VPS hem de reset butonudur. Yani VPS özelliği olan bir modeminiz varsa bu buton üzerinden kablosuz olarak cihazları haberleştirebilirsiniz. Aynı zamanda reset butonu olarak kullanılıyor. Yani cihazınızı fabrika ayarlarına bu buton üzerinden çekebilirsiniz. Ve tabii ki bir adet de power girişi bulunuyor. Şimdi bu cihazı diğer cihazlardan öne çıkartan özellikler şunlar. Cihaz çok fonksiyonlu bir cihaz. Yani cihazda wireless router mod, AP mod, universal repeater mod ve WISP mod bulunmakta. Wireless router mod üzerinden örnek veriyorum. Bir modeminiz var ve modeminizden kablo bu cihaza takıyorsunuz. Bu cihaz üzerinden kablosuz olarak internete girebileceksiniz. WAN portu üzerinden kabloyu taktığınızda herhangi bir problem olmadan kablosuz olarak internet bağlantısı alabilirsiniz. AP mod yine aynı şekilde bir modeminiz var ve modeminizden bir kablo çıkıp bu cihazın LAN portlarından birine takarsanız eğer yine kablosuz olarak internete girebileceksiniz. Bu ikisinin arasındaki fark şu: router olarak kullanırsanız WAN port üzerinden farklı bir IP üzerinden internete çıkış sağlar. AP mod olarak kullanırsanız LAN portu üzerinden bağlanmanız gerekiyor ve modemle aynı IP biyonda bu ürünün çalışması gerekiyor. Daha sonrasında cihazda bir adet Universal Repeater mod var. Bu mod ile kablosuz sinyalinizi güçlendirebileceksiniz ve WISP mod bulunuyor. WISP mod da yine kablosuz sinyali alıp güçlendirir. Aynı zamanda kablolu olarak size internet bağlantısı sağlar. Şimdi dilerseniz bu modları ben sizlere göstereyim. Evet, şimdi cihazın arayüzüne bağlanıp cihazın modlarını sizlerle beraber kontrol edelim. Öncelikle cihazınızı adaptörle fişe takıyorsunuz. Fişe taktıktan sonra cihazın altında bir etiket vardır. Bu etikette bir kablosuz ağ ismi vardır. Bu isim Tenda ile başlar. Şimdi benim cihazım açık şu an ve gördüğünüz gibi burada Tenda ile başlayan bir kablosuz ağ ismi var. Şifresiz bir isimdir. Öncelikle buraya bağlanıyoruz. Bu bağlantı olduktan sonra gördüğünüz gibi otomatik olarak sizin karşınıza bir kurulum sayfası açılacak. Bizim burada yapmamız gereken cihazın arayüzüne ulaşmak. Bu kısımda buraya admin, yine bu kısma da admin yazıyorsunuz. Şifre kısmını boş bırakabilirsiniz. Burada tamama bastığınızda 3 saniye içerisinde sizi cihazın arayüzüne ulaştıracaktır. Bu kısmı çok kısa bekleyebiliriz. Ayrıca bu işlemi yaptıktan sonra bazen kablosuz ağdan kopma durumları olabilir. Ve şu an bağlı ama bakın koptu. Tekrar bağlanın. Bağlantı olduktan sonra zaten devam edebiliriz ayarlarına. Bu kısımda çok kısa bekleyelim. Evet, gördüğünüz gibi cihazın arayüzüne şu an ulaştık. Şimdi cihazın internet settings kısmına geliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi router, WISP, universal repeater ve AP modları bulunuyor. Öncelikle router modunu çok kısa söylüyorum. Router modu, örneğin bir modeminiz var ve modemden bir Ethernet kablosu çıkarttınız. Router cihazın yani AC5 cihazının WAN portuna takarsanız bu cihaz üzerinden kablosuz olarak internete girebilirsiniz. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Router seçilirken cihazı dinamik IP'ye çekiyorsunuz. Daha sonrasında OK'ye basıyorsunuz. Ardından cihazın ayarlarına tekrar girip kablosuz ağa bir isim ve şifre verip bu isim ve şifre üzerinden internete giriş yapabiliyorsunuz. Bu şekilde kullanıyorsunuz. AP mod, yine modemden bir kablo çektiğinizde bu cihazın bu sefer LAN portuna bağlıyorsunuz. AP modda LAN portuna bağlanması gerekiyor. Bunda nasıl yapacaksınız? Modem, örnek veriyorum, 192.168.1.1 IP'sini kullanıyor.
Siz bu kısımda cihazın arayüzüne girdiğinizde Administrator bölümüne geliyorsunuz. Burada bakın bir IP göreceksiniz. Bu bizim cihazımızın şu an kullandığı IP 0.1. Biz bunu 1.250 yaptık diyelim. Ve boşluğa bir kere tıkladığımızda şu an modeminiz 192.168.1.1 olduğu için bu cihazı da modemin IP bloğuna çekmiş oluyoruz. Bu şekilde çalışır AP modda. Bunu bu şekilde kaydettiğinizde ve cihazı AP modu çektiğinizde aynı zamanda bir kablosuz ağ ismi ve şifresi verdiğinizde cihazı kablosuz olarak bağlamış oluyorsunuz. Yani rahatlıkla kablo taktığınızda kablosuz internete girebilecek durumda oluyorsunuz. Bu şekilde olmasının ne farkı var router'da? Böyle olduğunda bu cihaz modemle beraber çalışıyor. Aynı IP bloğunda çalışıyor. Ama router olduğunda farklı bir IP üzerinden internete çıkış yapmış oluyorsunuz. İkisi çok farklı şeyler. Kablosuz ayarlarını yine bu kısımdan yapabiliyorsunuz. Yani Wi-Fi name kısmına bir adet kablosuz ağ ismi yazarsınız. Hemen altta da şu kısma da bir şifre yazdığınızda ve kaydettiğinizde OK'ye bastığınızda zaten kablosuz isim ve şifre de vermiş oluyorsunuz. Tekrar internet ayarlarına geldiğimizde burada bakın bir Universal Repeater modu var. Universal Repeater modu kablosuz sinyal güçlendirici mod olarak geçer. Biz bunu seçtiğimizde hemen alt kısımda karşımıza çevredeki kablosuzlar çıkar. Biz buradan bağlanmak istediğimiz kablosuzu seçiyoruz. Örneğin ben burada Tenda'ya bağlanmak istiyorum. Tenda'yı seçtim. Siz de modeminizin kablosuz ismini seçeceksiniz. Burada bizden bir şifre istiyor. Bu şifre kısmına modeminizin kablosuz şifresinin birebir aynısını yazıyorsunuz. Böyle yazıp daha sonrasında Connect butonuna basıyorsunuz. Connect butonuna bastıktan sonra kablosuz olarak cihazlar birbirine bağlanmış oluyor. Bir de WISP modu var. Yine bu da Universal Repeater gibi seçiyorsunuz kablosuz ağınızı. Yine şifresini yazıyorsunuz ve yine Connect'e basıyorsunuz. Yine kablosuz olarak cihazları haberleştirmiş oluyorsunuz. WISP modu ile beraber aynı zamanda kablolu olarak da cihazdan internet bağlantısı alabiliyorsunuz. Böyle bir farklılığı var. Yani router mod, AP mod, Universal Repeater mod, WISP mod. Yani bunlar zaten dediğim gibi router ile AP benzer ama belli noktalarda ayrılıyor. Aynı zamanda WISP ve Universal Repeater'da benzer ama belli noktalarda ayrılıyor. Cihazın modları bu şekilde. 4 adet dediğim gibi modu var. Ve birçok cihazdan üstün olduğunu söyleyebilirim. Çünkü şöyle düşünün. Universal Repeater yani sinyal güçlendirici bir cihaz olduğunu düşünün evinizde. Bu cihaz o işlemi yapabiliyor. Veya bir access point veya bir router veya WISP kablolu alacaksınız. Örnek veriyorum kablosuz gönderip kablolu alacaksınız. Bu tarz durumların hepsini bu cihaz karşılıyor. Bu nedenle kesinlikle bu cihazı sizlere öneriyorum. Kurulumlar bu şekilde. Sormak istediğiniz farklı sorular olabilir. Bunları yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Hızlı şekilde sizlere cevap vermeye çalışacağım. Bu videomuzda sonuna gelmiş olduk. Farklı videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.